Evet arkadaşlar, Ankara tava tarifim fırından çıktı. Bakar mısınız ne kadar güzel pişti. Tüm Ankaralılara sevgi ve selamlarını gönderiyorum. Çünkü ben 16 yıl Ankara'da yaşadım. Ankara'da dostlarım, arkadaşlarım var. Merhaba arkadaşlar, Serner'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere en sevdiğim yemeği yapıyorum. 16 yıl Ankara'da yaşadım arkadaşlar ve Ankara tava yapıyorum bugün sizlere. Ankara'da bunun meşhur yapan bir yeri vardı. Tabii ki ismini vermeyeceğim. Oraya gider sık sık Ankara'dayken yerdik ve benim çok ailecek sevdiğimiz Ankara tavayı yapıyorum. Ben yalnız orijinalini yapacağım sizlere. Bunun için 3 su bardağı arpa şehriyem var. 4 adet kuzunun ön kolundan incik var. Orijinali kuzu incikli olur arkadaşlar. Ben sizlere orijinal tarifi veriyorum. Bir fincan zeytinyağım var. Ocağımın altını açtım. Biraz zeytinyağımın hafif ılımasını bekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. İnciklerimi mühürlüyorum. Yani lezzetlendiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Eğer mühürlerseniz etin lezzeti kemiğinde değil etine geçer. Hapsolur. Şimdi güzelce yavaş yavaş etimin mühürlenmesini bekliyorum. Şimdi şöyle etimi sürekli çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerindeki yağlar tavaya akacak. Bu şekilde çevirerek 4 tane inciğimi kızartıyorum. 1 mühürlediğimiz, bakın üzerindeki yağlar tamamen tavada kaldı. Hepsini bu şekilde, bakın ne kadar güzel oldu, mühürlendi. Düdüklüme aldım. Şimdi arkadaşlar şu yağ çok önemli. O yağda bir adet doğramış olduğumuz kuru soğanımızı sote yapacağız. 4 adet sarımsağımı da küçük küçük doğradım. Onu da güzelce sote yapıyorum. Biraz yumuşamasını, soğan şekerini, yağa geçmesini bekliyorum. Karabiber yerine 1 çay kaşığı ak biber. Etimin rengi kararmaması için. Bir de kekik koyuyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Su koyuyorum. 1, 2, 3, 4 bardak su koydum. Kaynamasını bekliyorum. Etimin üzerine ilave edeceğim. Arkadaşlar size bir püf noktasını söylüyorum. Eğer bunun içine etlerini koyup da pişirirseniz lezzet daha güzel olur. Ama 3 saat kahve ocağında pişiriyorum ben zamanım olduğunda. Tam 3 saat sürüyor kuzu inciğin pişmesi. Ama benim kızım çalıştığı için anne dedi bana pratik yolunu göster. O yüzden ben size bugün düdüklüde pişirme versiyonunu gösteriyorum. Su kaynayınca etlerin üzerine ilave edeceğim. Şöyle bakınız. Şimdi ben 2 su bardağı su daha ilave edeceğim. Çünkü bakın arkadaşlar tam üzerine geçmedi. Bir tanesi açıkta kaldı. 2 su bardağı sıcak su daha ilave edip üzerine dökeceğim. 2 su bardağı suyumu da kaynar suyumu ilave ettim. Ve tencerenin dibinde de değerli et suyulu yağım da bu şekilde içine girmiş oldu arkadaşlar. Şimdi düdüklünün buharı çıkmaya başladı. Kapağını kapattım. Kısık ateşe aldım. Şimdi 45 dakika pişireceğim. 40 dakika pişirdim arkadaşlar. Bakın çatala batırıyorsunuz. Etimiz gayet güzel pişmiş. Bir de kemiğinden ayrılmış. Şimdi dikkatlice etlerimi bir boş tabağa alacağım. Suyuyla da arpacık şehriye pilavını yapacağım. Şehriyelerim 3 bardak. Önce kısık ateşte şehriyelerimi yağsız bir şekilde kavuruyorum. Karıştırarak ocağımın altı açık. Karıştıra renginin almasını bekliyorum.
Şimdi düdüklü tenceresinin içerisinden etlerimi aldım. Bakın arkadaşlar, lokum gibi pişmiş. Çok güzel. Şimdi kalan bu karabiberli kekikli suyumuzu süzüyoruz. Pilavda kullanacağız. Sarımsaklar, soğanlar geçmesin, tane karabiberler. Siz de bu şekilde süzünüz. Bakınız ne kadar güzel oldu, tertemiz. Şimdi bu et suyuyla şehriyemiz pişecek. Üstün lezzetli olacak. Bakın arkadaşlar, çok güzel rengini aldı şehriyemiz. Bu aşamada tereyağımı ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş tereyağımla birlikte kavuruyorum. Bakınız bu şekilde çok güzel kavurdum. Arpa şehriyemi tereyağında. Şimdi artık bu aşamada arkadaşlar kendi yapmış olduğum domates sosundan bir bardak koyuyorum. Kış ayı olduğu için arkadaşlar bu domates sosunu koyuyorum. Yaz aylarında domates biber ilave edebilirsiniz. Fakat ben Ocak ayında domates biber almıyorum. Biraz sosunun çekmesini bekliyorum arpa şehriyelerim. Tüm lezzeti o zaman güzel oluyor. 1-2 dakika bekliyorum. Şimdi eti haşladığımız et suyunu domates soslu şehriyemin üzerine veriyorum arkadaşlar. 6 su bardağı suyla etimizi pişirmiştik. Tamamını döküyorum. 1 su bardağı şehriyeye 2 su bardağı su ölçü arkadaşlar. Pilavımız kaynadı. Kısık ateşe alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Pişmesini bekliyorum. Şehriyemizin pişme derecesi bu olacak arkadaşlar. Üzerinde bakınız 1 santime yakın su var. Bu şekilde olacak. Çünkü fırına koyacağız şimdi. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Isıya dayanıklı kabıma alıyorum. Ve hafif sulu olması lazım. Çektirtmeyin. Fırında takır takır kurur. Şimdi bu kıvam tam arkadaşlar. Hemen cam kabıma koyuyorum. Şöyle sulu sulu. Şimdi şöyle şehriye pilavımızı düzgünleştirdikten sonra bir güzel şu şekilde yumuşattım. Yani lezzetli olması için mutlaka üzerine tereyağı ve tuz sürün. Elimle yerleştireyim güzelce. Buyurun. Şu şekilde kızarması için etlerimi yerleştiriyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 220 derece fırında etlerimin üzerine kızarıp pilavımın da suyunu çekmesi için fırına gidiyor. Şu şekilde etlerimizin üzerine biraz tereyağı bırakıyoruz. Bu tereyağı hem lezzet artırıyor arkadaşlar, hem de etin böyle pespembe kızarmasını sağlıyor. Bakın etlerim ne kadar güzel pişti. Kemiğinden ayrılıyor. Şimdi fırına gidiyor. Üzeri kızarana kadar etlerimizin pişecek. Pilavı da az suylu bıraktım. Pilav da suyunu çekecek, et suyunu. Süper bir lezzet olacak. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Pilavım suyunu çekti. Etlerim de hafif kızardı. Bir 5 dakika daha bekleyecek. Fırından çıkaracağım. Ankara tava tarifim bitti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, orijinal Ankara tava tarifim pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Ankara tava tarifim fırından çıktı. Bakar mısınız ne kadar güzel pişti. Etler kemiklerinden ayrılıyor. Pilavım da fırında çok güzel demlendi. Tüm Ankaralılara sevgi ve selamlarını gönderiyorum. Çünkü ben 16 yıl Ankara'da yaşadım. Ankara'da dostlarım, arkadaşlarım var. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen
Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Ankara'da öğrenmiş olduğum Ankara tava yemeğini çok severek tükettiğimiz için sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, Ankara tavam fırından çıktı. Tüm Ankaralılara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. 16 yıl Ankara'da kaldım. Bu tarifi öğrendiğim için çok mutluyum. Fırından çıktı. Biraz ılıdı. Şimdi sunum zamanı. Ay, çok sıcak arkadaşlar. Yandım. Şöyle bakınız. Lokum. Şu lokumu görüyor musunuz? Ay, buraya dökülmüş arkadaşlar. Şöyle sizin için alayım. Dökülen etlerden. Buyurun. Pilavından da alıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar, pilav ne kadar güzel pişti. Et sulu, o kadar lezzetli oluyor ki bu pilavımız. Şimdi şöyle arkadaşlar. Buyurun bakınız, etlerimiz pamuk gibi. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Şöyle etinden de koyuyorum sizin için. Muhteşem arkadaşlar. O kadar lezzetli ki. Pilavda da et suyu olduğu için süper bir lezzet. Bu muhteşem lezzeti mutlaka deneyin. Afiyet olsun.